Sıfır Derece kanalından herkese merhaba. Araç kameraları özellikle gece geç saatlerde hiç beklenmeyen ve çoğu zaman insanı huzursuz eden anları kaydedebilir. Kimi zaman karanlıkta aniden beliren gizemli anlar, kimi zaman da gün ışığında yaşanan şaşırtıcı ve tehlikeli olaylar bu kameralara yansır. İşte bugün bu videoda araç kameralarına yansıyan en rahatsız edici videoları izleyeceksiniz. ...2023 yılının Mayıs ayında Avustralya'da bir araç kamerasına yansıyan bu olay izleyenleri adeta dehşete düşürdü. Gece geç saatlerde kaydedilen görüntülerde bir araç ıssız bir yolda sakin bir şekilde ilerliyor. Her şey tamamen normal görünürken yalnızca birkaç saniye sonra olaylar ürkütücü bir hal alıyor. Görüntüleri izlediğimizde kayıtta olan bir aracın kadına çarptığını ve sürücünün kaçtığını düşünüyor olabilirsiniz ki zaten ben de ilk başta öyle sandım. Ancak olayın perde arkasına bakıldığında durum çok daha farklıydı. Araç ilerlerken dikkatli izlediğinizde kadının yol kenarında durup adeta arabanın yaklaşmasını beklediğini fark edebilirsiniz. Ve tam o anda bilinçli bir şekilde kendini yola atarak çarpılmış gibi davranıyor. Olayın hemen ardından bir adam hızla kadına doğru koşarak sürücüyü durdurmaya çalışıyor. Neyse ki sürücü araçtan inip kadına yardım etmek yerine hızlanarak bölgeden uzaklaşıyor. Çünkü bu yaşananlar büyük ihtimalle planlı bir tuzağın parçasıydı. Sahte bir kaza senaryosu oluşturarak ya sigortadan para almak ya da sürücüyü araçtan indirip gasp etmekti. Zaten dikkat ederseniz kadına yardım ediyor gibi görünen adamın aslında olaydan önce yolun karşısında bekleyip etrafı kontrol ettiğini görüyoruz. Yani bu kişi oradan tesadüfen geçen biri değil, planın bir parçasıydı. Kısacası bu olay dışarıdan basit bir kaza gibi görünse de aslında planlı bir dolandırıcılık ya da potansiyel araç gaspı girişimi. Ve eğer sürücü arabadan inseydi olay çok daha kötü bitebilirdi. Sıradaki görüntüler ise karanlık ve ıssız bir yolda geçiyor. Kimliği belirsiz bir kişi tarafından paylaşılan bu görüntülerde araç yolda ilerlerken bir anda virajı dönüyor ve tam o anda oldukça tuhaf bir manzara ortaya çıkıyor. Takım elbise giymiş, elinde evrak çantası ve şemsiye bulunan bir kişi aniden kadraja giriyor. Kısa süre sonra bu kişinin aslında yalnız olmadığı anlaşılıyor ve yol kenarındaki uzun otların arasında birden fazla insanın bulunduğu fark ediliyor. Üstelik bu kişilerin hepsi aynı tarzda giyinmiş ve birbirlerine oldukça benziyor. Kayıtta olan araç yaklaşınca fark edildiklerini düşünüp panikle saklanmaya çalışıyor gibi de bir halleri var. Ayrıca otların biraz daha ilerisinde başka bir figür daha ortaya çıkıyor ve bu kişinin elinde bir işaret fişeği olduğunu görüyoruz. O gecenin devamında tam olarak ne yaşandığı ya da sürücünün aslında neyle karşılaştığı bilinmiyor. Ancak birçok kişi sürücünün farkında olmadan oldukça tuhaf ve gizemli bir ritüelin tam ortasına denk gelmiş olabileceğini düşünüyor. Sıradaki anlatacağım olay 2014 yılında Polonya'da şehir dışında kalan tenha bir yolda kayda alınmış. Araçta bir baba ve kızı bulunuyor. Yol oldukça karanlık olduğu için farlara rağmen sürücünün görüşü oldukça kısıtlı. Videonun ilerleyen saniyelerinde karşı yönden gelen bir araç selektör yaparak sürücüyü adeta bir şeylere karşı uyarmaya çalışıyor gibi. Ancak sürücünün tepki verecek fazla zamanı olmadığı için olaylar bir anda tehlikeli bir hal alıyor. Jezus Maria! Bir anda yolun ortasında duran bir adam belirdi. Sürücü çarpmamak için ani bir manevra yaparak adamdan kaçmaya çalışsa da böyle bir panik anında aracı kontrol etmek hiç de kolay değil. Adamın bu şekilde zifiri karanlık bir yolda durması gerçekten insanın içini ürpertiyor. Yani tahminimce adam ya bir etkisi altındaydı veya da bir
girişimiydi. Ancak neyse ki baba ve kızı kazayı hafif yaralarla atlatıyor. Baba ve kızın sabah polise verdikleri ifade ise gerçekten garip. Çünkü söylediklerine göre yolun ortasında duran o adam kazanın hemen ardından yanlarına bile gelmeden ortadan kaybolmuş ve polis o adamı bir daha hiçbir şekilde bulamamış. Bir sonraki görüntüler ise yine Avustralya'da 2015 yılında kayda alınmış. Araç tamamen ıssız bir yolda ilerlerken bir kavşağa yaklaşıyor. Tam o sırada kapşonlu bir adamın yolun ortasında başı öne eğik şekilde hareketsiz durduğu fark ediliyor. Sürücü her ne kadar adamın yanından yavaşça geçip uzaklaşmak istese de sarhoş olduğu düşünülen bu kişi bir anda hareketlenerek ortamı daha da tehlikeli hale getiriyor. Sürücü resmen neye uğradığını şaşırıyor. Kapşonlu adamın bir anda araca doğru yaklaşmaya başlamasıyla birlikte sürücünün hızla gaza basıp uzaklaşması belki de son anda büyük bir tehlikeden kurtulduğunu gösteriyor. Çünkü gece yarısı ıssız bir yolda bu şekilde bekleyen birinin olması oldukça şüpheli ve rahatsız edici bir durum. Bir sonraki görüntüler Suudi Arabistan'da ıssız bir arazide gece saatlerinde kaydedilmiş. Muhtemelen bu videoya daha önce internette denk gelmiş olabilirsiniz. Çünkü bir dönem oldukça yaygın şekilde dolaşıyordu ve sıkça karşımıza çıkan eski olaylardan biri. Görüntülerde sürücü yavaşça ilerlerken uzakta beyaz bir figür dikkat çekiyor. Söylentilere göre bu şeyin bir cadı ya da benzeri bir şey olabileceği iddia ediliyor. Kayıttaki sürücü ise o anları yaşarken büyük bir panik içinde kendinden geçiyor. Evet, görüntüler gerçekten oldukça rahatsız edici ve bu videoyu gece izliyorsanız eminim içiniz epey ürpermiştir. Sürücü panik içindeyken bu beyaz figürün bir de çığlık atması ortamı çok daha tedirgin edici bir hale getiriyor. Kısacası elinde baston tutarak topallayan bu şeyin ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Yani eğer sizin bir fikriniz varsa lütfen yorumlara yazın. 2022 yılında Şili'de geç saatlerde kaydedilen bu görüntüler oldukça rahatsız edici bir soygun girişimi içeriyor. Görüntülerde kayıtta olan aracın sakince ilerlediğini görüyoruz. Fakat bir süre sonra sağa sinyal vererek öne geçen beyaz bir araç kadraja giriyor. Ancak bu beyaz aracın niyetinin hiç de masum olmadığını birazdan anlayacaksınız. Şimdi görüntülere birlikte bakalım. Arabadan aniden 4-5 kişi inerek kayıttaki araca doğru hızla koşmaya başlıyor. Üstelik bu kişilerin silahlı olması durumu çok daha korkutucu bir hale getiriyor. Ancak neyse ki sürücü soğukkanlılığını koruyup anında gaza basarak hızlı bir şekilde uzaklaşıyor ve olası bir soygundan son anda kurtulmayı başarıyor. Bu tür olaylar özellikle ıssız bölgelerde sürücüler için ciddi risk oluşturur. Saldırganlar genelde aracı durdurmak için tuzak kurar ve sürücünün araçtan inmesini sağlamak için her türlü şeyi yapabilir. Peki böyle bir durumla siz karşı karşıya kalsaydınız ne yapardınız? Bir sonraki olay ise çok daha ürkütücü bir soygun girişimini gösteriyor. Çünkü Bangladeş'te kaydedilen bu görüntülerde yol kesen bir grup devrilmiş bir ağaç ile yolu kapatarak gelen geçen kim varsa herkesi durduruyorlar. Ellerinde pala ya da benzeri aletler olduğu düşünülen bu kişiler kayıttaki sürücüye gerçekten çok zor anlar yaşatıyor. চুরি করস না মার্ডার করস
Tam den. Hai. Dakai. Tam den. Gaspolai di situ. Hai. Soyguncular araca vurarak durdurmaya çalışsa da sürücü kontrolünü kaybetmeden devrilen ağacın yanından geçip olay yerinden uzaklaşmayı başarıyor. Bu tür yol kesme ve gasp girişimleri Bangladeş gibi ülkelerde oldukça yaygın olduğu belirtiliyor. Çünkü bir sonraki olayda da yine Bangladeş'te bir aracın önü kesiliyor. Ancak bu sefer yola çok daha sağlam bir engel yerleştirilmiş durumda ve bu yüzden sürücünün ileri doğru kaçma şansı neredeyse hiç kalmıyor. Sürücünün bu noktada ileri kaçma şansı kalmadığı için ani bir şekilde geri manevra yaptığını görüyoruz. O sırada soyguncuların aracı durdurmak için vurdukları, hatta sopa benzeri cisimler fırlattıkları da dikkat çekiyor. Videonun devamında sürücünün bu durumdan kurtulup kurtulamadığını ise bilmiyorum. Çünkü görüntüler tam o anda sona eriyor. Amerika'nın Florida eyaletinde 18 Mayıs 2021 tarihinde son derece rahatsız edici bir olay yaşandı. Park halindeki bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde 11 yaşındaki bir kız çocuğunun okul servisini beklerken çimlerin üzerinde oturduğu görülüyor. Kısa bir süre sonra beyaz bir araç kızın etrafında dolaşmaya başlıyor. Küçük kız aracı fark etse de ilk başta durumdan şüphelenmiyor. Ancak bu araç oradan tesadüfen geçmiyordu. Yani anlayacağınız gibi kötü bir niyeti vardı. Birkaç dakika sonra aynı araç yeniden geri dönüyor ve bu kez olayın gidişatını değiştirecek oldukça tedirgin edici bir davranışta bulunuyor. Evet, videoda da gördüğünüz gibi adam bir anda kıza saldırıp onu zorla arabasına götürmeye çalışıyor. Ancak kız büyük bir cesaretle karşı koyup saldırganın dengesini bozuyor. Neyse ki adam amacına ulaşamıyor ve olay çok daha kötü bir sonuca dönüşmeden bitiyor. Ayrıca saldırganın plakası kameraya yansıdığı için polis kısa sürede kimliğini tespit edip yakalıyor. Yapılan açıklamalarda ise şahsın 30 yaşında olduğu ve olay sırasında üzerinde bıçak bulunduğu belirtilmiş. Olayın daha da ürpertici kısmı ise küçük kızın bu olaydan yaklaşık 2 hafta önce okul yetkililerine benzer bir durumdan bahsedip bu duruma karşı herhangi bir önlem alınmamış olması. Sıradaki görüntüler bir kamyonetin kamerası tarafından kaydediliyor. Sürücü bir köprü üzerindeki dönüş noktasına yeni girmişken önündeki aracın yavaşlayıp durduğunu fark ediyor. Tam o sırada aracın kapısı aniden açılıyor ve içinden 2 kişi çıkıyor. Üstelik bu kişilerin silahlı olduğunu fark ediyoruz. Neyse ki sürücü önceki olaylarda olduğu gibi hızlı bir tepki verip gaza basıyor ve önündeki aracı zorlayarak yoluna devam ediyor. Bu da saldırganların planını boşa çıkarıyor. Yani adamlar resmen gece gündüz demeden hedef aldıkları araçlara karşı anında harekete geçiyor. Sıradaki görüntüler ise 2016 yılında kaydedilmiş oldukça şok edici bir olayı gözler önüne seriyor. Reddit'te paylaşılan bu görüntülerde dar bir orman yolunda ilerleyen bir tır şoförü yolun sağ tarafında kenara çekmiş bir kadını fark ediyor. Biraz daha ilerlediğinde ise neden durduğunu anlıyor. Çünkü yolun ortasına devrilmiş bir ağaç yolu tamamen kapatmış durumda. Ancak sürücüyle kadın konuştuğu sırada saniyeler sonra hiç beklenmeyen bir gelişme yaşanıyor. Karşıdan hızla gelen bir başka tır virajı almakta zorlanıyor ve neredeyse kayıttaki araca çarpacak kadar kontrolünü kaybediyor. Yaşanan bu tehlikenin ardından kenarda bekleyen kadının aracına çarpsa da kadına çarpıp çarpmadığı net olarak bilinmiyor.
Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu tür videolar ilginizi çekiyorsa videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ayrıca içerik fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın.